sokaklarda say. Sen beni sokaklarda say. Sen Beni Sokaklardan Sayın yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Servet. Bugün sizlerle sanatın ve bilimin kesiştiği bir konu üzerine konuşuyoruz. Marketten aldığınız ürünleri bir hatırlamanızı istiyorum. Özellikle atıştırmalıklarınız, abur cuburlarınız veya içeceklerinizin ambalajlarında hangi renk var? Trafik ışıklarından güzellik sektörüne, moda dünyasından büyük billboardlara, teknoloji şirketlerine kadar hepsinin kullandığı o renk. Kırmızı. Bana kırmızı çok yakışıyor. Eğitim yaşamımız boyunca hepimizin bir kırmızı kalemi olmuştur. Peki bu kırmızı kalemle ne yaptığınızı bir hatırlayın. Önemli şeylerin altını çiziyor ya da önemli kelimeleri bu kalemle yazıyorduk. Şimdi bulunduğunuz ortama, çevrenize şöyle bir göz atmanızı istiyorum. Neler görüyorsunuz? Çevrenizde neler var? Kuvvetli muhtemel soğuk renklere oranla kırmızı veya tonlarını %30 daha fazla gördünüz. Bunu ben değil, bilim insanları söylüyor. Peki ama neden kırmızı en dikkat çeken renk? Bu soruya birçok farklı açıdan cevap vermek mümkün. Kırmızı uzun bir dalga boyuna sahip olduğu için diğer renklerden çok daha kolay fark ediliyor. Kırmızının 620 ila 750 nm arasında dalga boyu var. Bu da bizim retinamızın üzerindeki fotoreseptör hücrelerini uyarıyor. Yani kırmızı özellikle ışığın az olduğu koşullarda bile güçlü bir şekilde algılanabiliyor. Bu nedenle de kırmızı gözümüz tarafından daha önce algılanıyor. Bu da tabii ki kırmızının dikkat çekici olmasını sağlıyor. Bu yüzden mesela trafik ışıklarında veya trafik levhalarında çokça kırmızıyı görüyoruz. Tamam ama gerçekten tek sebep bu mu? Yani benim gözümdeki fotoreseptörler kırmızıyı daha hızlı algıladığı için mi kırmızı en dikkat çekici renk? Mesela insanlar kırmızı ruj kullanıyorlar ya da büyük markalar logolarında, ambalajlarında kırmızı rengi kullanıyorlar. Veya sanat tarihinde onlarca, yüzlerce ressam kırmızıyı eserlerinde hep kullandı. Bunun tek sebebi gerçekten fizikle açıklanabilir mi? Sanmıyorum. Kırmızı neden en dikkat çeken renk? Başka sebepleri de olmalı. Kırmızı tarih boyunca sanat ve tasarım alanında birçok defa kullanılmış ve her seferinde farklı anlamlar veya farklı amaçlarla kullanılmış. Örneğin M.Ö. 15.000 ile 16.500 yılları arasındaki şu duvar resmine bir bakın. Yontma taş devrinde doğada kolayca bulunan kildeki hematit minerali sayesinde aslında kırmızı çok kolay elde ediliyor. Tabii ki bununla beraber siyah ve beyaz da kullanılıyordu. Tarih boyunca bitkisel, hayvansal veya mineral kaynaklarından elde edilen bu renk birçok kültür ve uygarlık tarafından farklı motivasyonlar ve farklı amaçlarla defalarca kere kullanılmış. Dikkat çeken ve az bulunan bu renk mesela Antik Çin'de hayatın ve iyi şansın sembolü olarak kullanılmış. Antik Çin'e baktığımızda önemli tapınakların, yapıların, imparatora ait olan binaların hep kırmızıyla boyandığını görüyoruz. Ya da Antik Mısır'da güzellik için insanlar dudaklarını, yüzlerini veya bedenlerini hep kırmızıyla boyamışlar. Rönesans resimlerindeki şu soylulara bir bakın. Kırmızı giyiyorlardı çünkü kırmızı kumaş boyası zor bulunan ve pahalı bir boyaydı. Kaktüslerin üzerinde yaşayan kırmızı adı verilen bir böcek var ve bu böcekten elde edilen kırmızıyı Aztekler de kullanıyor. 16. yüzyılın başlarında istilacı İspanyollar Güney Amerika'dan bu rengi alıyorlar ve Avrupa'ya getiriyorlar. Rembrandt, Vermeer ve Velázquez bu rengi kullanan sanatçılardan sadece birkaçı. Kırmızı aynı zamanda başkaldırının ve devrimin de rengi oluyor. Bu yönüyle de aslında kırmızının politik bir anlamı da var. Gücün, cesaretin, direnişin simgesi haline geliyor. Bir taraftan da kutsal olarak sayılıyor ama dünyanın başka yerlerinde de cehennemin ve ateşin rengi olarak sembolize ediliyor. Dünyanın bir yerlerinde kırmızı aşk, sevgi, doğum, cinsellik, iyi yaşam ve şans gibi pozitif anlamlara geliyorken dünyanın başka yerlerinde kırmızı ölüm, savaş, güç, kaos ve daha negatif duyguları temsil ediyordu. Atölyelerinden dışarıya çıkan ressamlarsa doğada gördükleri kırmızıyı tuvallerine taşıdılar. Yakın tarihte Matisse kırmızı stüdyo çalışması için kırmızı rengi nereden aldığımı bilmiyorum.
bütün bu şeyler ancak kırmızı renkle beraber gördüğümde benim için netleşiyor, ortaya çıkıyor demişti. Gerçekten Matisse'in dediği gibi tek bir renk nasıl bu kadar fazla kavramı içerebiliyor? Bir yanda pozitif dediğimiz aşk, sevgi, hayat, şans gibi duygulardan bahsettik. Diğer tarafta da çok daha negatif, ölüm, savaş, kaos gibi büyük ve negatif duygular var. Binlerce yıl önce insanların vücutlarını neden kırmızıya boyadıklarını %100 bilmiyoruz. Tüm bu kavramların tek bir renkte ifade edilebiliyor olması bizi iki alana götürüyor. Renk psikolojisi ve antropoloji. Ancak bugün bildiğimiz bir şey var. Testosteron artışının vücudumuzdaki kan akışını hızlandırdığını, bunun da ciltte daha görünür bir kırmızılık yarattığı. Özellikle erkek bedeninde görülen bu kızıl ton bu bedenin sağlıklı ve güçlü olduğunu gösterir. Aynı zamanda üremeye uygun bir beden olduğunun da hiç şüphesiz ki kanıtı. Yakın akrabalarımız olan primatların kırmızıyı doğurganlıklarını göstermek için bir sinyal olarak kullandıklarını biliyoruz. Örneğin doğurganlık döneminde olan bir şempanzenin genital bölgesi veya göğüsleri kızarabiliyor. İnsanlarda ise cinsel uyarılma erojen bölgelerde veya yanaklarda kızarıklık gibi semptomlarla gözlemlenebiliyor. Bu da kişinin üremek için uygun bir aday olduğunu gösteriyor. Üstelik sadece bu da değil. Öfke, savaş veya korku durumlarında adrenalin veya diğer hormonların seviyeleri değiştiği için yüzümüzde veya vücudumuzun farklı bölgelerinde kızarmalar meydana geliyor. Bu durumda ister istemez karşımızdaki kişilerin bizimle ilgili fikir sahibi olabileceği anlamına geliyor. Mesela çok öfkeli bir suratın karşısında olduğunuzu hayal edin. Ne hissedersiniz? That's it. Go to your room. Kuvvetli muhtemel korkarsınız, kaçmak istersiniz, öyle değil mi? Ve farkında olmasanız da aslında testosteron seviyeniz düşer. Çünkü karşıda bir tehlike vardır. Ve bu tehlikenin ilk sinyali karşıdaki kişinin yüzünün kızarması, bedeninin terlemesi ve büyümesi, belki kaslarının irileşmesi olarak gözlemlenebilir. Durham University'den bir grup psikolog insanların kırmızıya aslında benzer şekilde tepki verip vermediklerini merak ettiler. Ve 2024 olimpiyatlarında sporcuların farklı renkler giydiklerinde performanslarını karşılaştırdılar. Bilin bakalım ne oldu? Sonuçlar gösterdi ki aynı seviyedeki sporcular kırmızı giydiğinde %5 daha fazla maç kazandı. Olimpiyatlarda yapılan bu deney kırmızı ile yapılacak başka birçok deneyin ateşleyicisi oldu. Örneğin British Journal of Psychology'de yine bilim insanlarının yaptığı bir araştırma gösterdi ki kırmızı giyen kalecilerin gol yeme oranı giymeyenlere oranla çok daha düşüktü. 2010 yılında yapılan bir başka deneyde ise heteroseksüel erkeklere bir grup kadın fotoğrafı gösteriliyor. Bu kadınların önce kırmızı giymiş fotoğrafları, sonra da başka renkler giymiş fotoğrafları gösteriliyor. Ve bilin bakalım sonuç ne çıkıyor? Tahmin edebileceğiniz gibi aynı kadınlar kırmızı giydiğinde daha çekici bulunuyor. Deneyin ikinci aşamasında ise bu sefer heteroseksüel kadınlara erkekler kırmızı giydiklerinde ve giymediklerinde gösteriliyorlar ve sonuç yine aynı. Kadınlar da erkeklerin kırmızı giydiği fotoğrafları daha çekici buluyorlar. Hatta öyle ki sadece arka fonun kırmızı olması bile kişinin biraz daha çekici olmasını etkileyen çok önemli bir faktör olarak gözlemleniyor. Deneyin 3. aşamasında ise bu sefer heteroseksüel erkeklere kırmızı giyen diğer erkekler gösteriliyor ve çekicilikle ilgili hiçbir sonuç bulunamıyor. Bu deney sonucu gösterdi ki az da olsa eğer cinsel bir çekim varsa kırmızı bu çekim gücünü bir hayli arttırıyor. Elbette psikoloji daha çok yeni bir alan. Yapılması gereken bir sürü araştırma var. Antropoloji ise henüz birçok şeyin cevabını bulamadı. Ne var ki günümüz tüketim toplumunda dikkatimizi çalmak üzerine kırmızıdan bir hayli yararlanılıyor. Tükettiğiniz birçok ürünü, platformu, markayı bir düşünün. Zaten bizim dikkat sürelerimiz giderek kısalıyor. Çünkü arkamızda sürekli dikkatimizi yeniden ama yeniden inşa etmeye çalışan bir grup insan var ve tek işleri dikkatimizi çekmek. Ekrana mesela ne kadar bakıyoruz? Ekrana baktığımızda ekranın neresine ne kadar bakıyoruz? Bunların hepsi gerçekten araştırılıyor ve sürekli analiz ve rapor ediliyor. Mesela şu görsele bir bakın. Gözünüzün yüzde kaç ihtimalle ekranın neresine baktığı direkt analiz edilmiş.
Sadece bu arada telefonlar, tabletler ya da karşısına oturduğumuz ekranlar değil analiz edilenler. Mesela gelişi güzel bir markete gittiniz değil mi? Ya da bir AVM'ye gittiniz bir pazar günü alışveriş yapacaksınız. Marketler dahi kırmızı ile ilgili çalışan ve dikkatimizi sürekli çekmeye çalışan bilinçli bir kurgunun ürünü. Amaç bizi olabildiğince o alanda tutmak, o ürüne baktırmak, o platformu kullanmaya devam etmemizi sağlamak aslında. Elbette kırmızının bu şekilde kullanılması, çok ya da büyük, açık ya da saklı şekilde kullanılması çok normal. Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi çok az ışıkta bile gözümüzün algılayabildiği, gördüğümüz zaman bedenimizin farklı fizyolojik tepkiler verdiği, beynimizde amigdala denen duyguların olduğu bölgeyi harekete geçirdiği, üstüne üstlük kalp ritmimizi hızlandırdığı gibi bilgiler var. Dolayısıyla birçok marka veya dikkat çekmek isteyen kurum, kişi, taraf her neyse kırmızıyı bilinçli olarak kullanıyor ve kullanmaya da devam edecek. Bu ve benzeri örnekleri arttırmak mümkün. Bugün bilim insanları, tasarımcılar, araştırmacılar kırmızının gücünün çok ama çok farkındalar. Sanat, bilim ve psikolojinin kesişiminde bulunan kırmızı sadece bir renk değil, aslında insan algısını şekillendiren önemli bir güç. İster bir mağazada dikkat çeken bir ambalajda, ister bir trafik ışığında, ister bir moda ikonunun dudaklarında reklam olsun, kırmızı bizi yönlendiriyor, uyarıyor ve cezbediyor. Kırmızıya olan bu biyolojik ve psikolojik tepkimiz de aslında günlük kararlarımızı etkileyen çok ince bir detay. Yani bir dahaki sefere en sevdiğimiz atıştırmalığı alırken ya da çok sevdiğimiz kırmızı bir elbiseye çekilirken bu rengin üzerimizde bilinçsiz olarak nasıl bir etki bıraktığını fark edebilir miyiz sizce? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.